Merhaba örgü severler. Bildiğiniz gibi bir önceki videomuzda bu güzel bandanamızı birlikte ördük. Detaylı videosunu açıklamalar kısmına bırakacağım. Videoyu kaçıranlar oradan izleyebilir. Ve o videoda söylediğim gibi gerdirme işlemini birlikte yapacağız bu videomuzda. Öncesinde gerdirilmiş halini sizlere göstermek istiyorum. Dantel gibi, tül gibi çok şık ve zarif bir bandanamız oldu. Ölçüsünü büyüttüğümüz zaman şal olarak da kullanabileceğimiz bir model. Ama büyüttüğümüz zaman önceki videomda da bahsetmiştim. 13 ya da 15 yaprak ebatında büyütüp bu kısmını da biraz daha geniş yapabilirsiniz. Daha sonrasında uç modelini de yaptığınızda çok şık dantel zerafetinde bir şal elde edersiniz. Bu bandanamızın gerdirme işleminden sonraki hali. Ben şimdi hemen gerdirme işlemi yapılmadan önceki halini de göstereyim. Aradaki farkı birlikte görelim. Bu gerdirme yaptığımız hali. Bu gerdirme yapılmadan önceki hali. Gerdirme işlemini yapmadan önce yarım kapak ya da bir kapak, eğer şal örüyorsanız, şal gerdirme yapacaksanız bir kapak kullanmalısınız. Bir kapak yumuşatıcı, ama ben bandanalarım küçük olduğu için yarım kapak yumuşatıcı koyduğum suda yarım saat 1 saat arası bekletiyorum. Daha sonra bir havlu yardımıyla böyle ovalamadan, sıkmadan suyunu alıyorum. Daha sonra gerdirme işlemine başlıyorum. Bu detaylardan sonra önemli olan, yanımızda mezuraya ihtiyacımız var. İğnelerimiz olması lazım. Gerdirme işlemine başlayalım, birlikte tamamlayalım. Bandanamızı gerdirmeye orta merkez ilmeğimiz vardı örerken, bildiğiniz gibi. Ben orta merkez ilmeğinden başlıyorum. Hemen bu kenar ilmeklerin olduğu yerden iğnemi tutturuyorum. Burada da düz gitmesi lazım. Bu kenar hizasının da düz olması için ben minderlerimde olan bu çizgiden faydalanıyorum. Hemen rastgele bir yere iğneledim. Büyük şallarda hep soruluyordu. Büyük parçalarda gerdirme işlemini göstermek zor olduğu için ben de bandana üzerinden göstermek istedim. Şimdi biraz asılarak, böyle olduğu gibi değil de hafif asılarak ve ortadan da tutuyorum ki çok fazla da esnemesin. Belli aralıklarla iğnemi yerleştiriyorum. Birkaç iğne sağdan, birkaç iğne soldan bu şekilde ayarlayıp iğneliyorum ki eşit olsun. Birazdan ölçerek de devam edeceğiz. Bu şalların en önemli özelliği, gerdirince dantel gibi oluyor, tül gibi oluyor. Evet, ama eşit olmazsa bu sefer yaptığımız iş ziyan oluyor benim gözümde. Çünkü simetriyi bozduğumuzda fark edilir tabii ki kullanırken. Biraz sağdan, biraz soldan iğnelerimi yerleştiriyorum. İşin en zor kısmı gerdirme işlemidir bu tür örgülerde. Ellerinize iğneler batar. Şalları ördüğünüz zaman elleriniz delik deşik olur gerdirirken bazen, ama sonucu görünce bu zahmete değiyor. Kullanan alan herkes de memnuniyetini dile getiriyor. Hiç bugüne kadar daha beğenmedim, bu muydu diyen olmadı. Ben de severek kullanıyorum. Umarım siz de severek örer, severek kullanırsınız. Bandanamızın yapılış videosunu da açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Örmek isteyenler oradan linke tıklayıp videomu seyrederek benimle birlikte örebilirler. Biraz sağdan, biraz soldan iğnelerimi yerleştiriyorum. Gördüğünüz gibi hafif şekilde de asılıyorum. Olduğu gibi bırakmıyorum. Akrilik içerikli ipler olduğu için biraz da esneme yapıyor. Bu gerdirme işleminin amacı da, bazı örgüler yıkandıktan sonra kendini salar ya da toplar. Hani şekli deforme olur. Bu gerdirme işlemini yaptığınız zaman bunu engellemiş olursunuz.
Şimdi biraz bu tarafta kaldı. Burayı artık tamamlıyorum, sağ kısmını. Tamamladıktan sonra diğer yerde daha biraz kaldı. Yani benim bu yöntemle yapıyorum. Herkes nasıl yapıyor bilmiyorum. Tam ortadaki taktığım iğneyi, orta merkezdeki ilmeğimi baz alıp sağda kaç santim olmuş onu ölçüyorum. Tam 23 santim. Bu tarafa da geliyorum. Yine merkezden mezuramı tutuyorum. 23 santime denk gelen yere iğnemi batırıp yerimi belli ediyorum. İki tarafın da eşit olmasını sağlıyorum. El örgüsü olduğu için hani bazen gevşek, bazen sıkı örülebilir. 1 santim uzun, 1 santim kısa gelir. Bunu siz iğnelerken ayarlayacaksınız. Son iğnemi modelin bittiği yerden yapmışım. Bunun da burada olması gerekiyor. Daha önce Instagram sayfamdan da gerdirme işlemi sonrasında yaptığım buhar ütülerini paylaşmıştım. Oradan da bakıp izleyebilirsiniz. Şimdi orta merkeze gelen ilmeğime iğneyi takıyorum. Düz gelmesini sağlıyorum ama. Biraz asılarak iğnemi taktım. Şöyle net görünsün. Orta merkezden aşağıya kadar geldim. Şimdi bu modelin bir kolaylığı da bu kenarlarda yaptığımız yerlerden iğneyi takıyoruz. Tabi her model farklılık gösteriyor ama şöyle biraz asıldım. Gördüğünüz gibi iğneyi de ucundan taktım. Şöyle nereye kadar gelmiş? Böyle geldi. Ben ipimi gerdirmiyorum bandanamın bağcığını ama şöyle düzgün dursun diye bir tane iğne ucuna taktım. Şimdi bizim işimizi kolaylaştıracak olan iple kendime yol belirliyorum. Nasıl yapıyorum onu? Kadraja tam sığıyor mu? Şöyle biraz daha. Evet. Bir ip alıyorum. Normal bildiğiniz evdeki kullandığınız kalan iplerden. Bu orta merkezden şöyle uçlarını düzgün yapabilmek için. Buraya ilk taktığım iğneyi görüyorsunuz. Yani benim şalım ya da bandanam bu kadar gerilebiliyor. Daha fazla gerilmiyor. Bunu anlamış oldum. Buradan şöyle bir çizgi çekiyorum ipimle. Onu da bu hizadan şöyle gördüğünüz gibi bu iğnemiz burada. Alt köşedeki iğnemize taktık. Bu hizadan şöyle buraya iğnemin birini takıp ipimi oraya bağlıyorum. Şimdi bunun ne işe yaradığını da tam anlayacağız. Videoyu da kesmiyorum ki birlikte başlayalım, birlikte bitirelim. Örerken de öyle yapmıştık. Şimdi bu alt ucundan bu kez de bu taraftan bir açıyorum. Hatta buraya taktığımız iğneyi kaç santim, son iğnemizden sonra kaç santime takmışız? Ben 5 santim aralıklı yapmışım. Bunu da eşit yapmam gerekiyor. O yüzden buradan da kamerada görünmüyor sanırım. Şöyle. O yüzden buradan da 5 santim, yani sağda yaptığımızı solda da yapmalıyız. O yüzden ilk önce yerini belirledim ya, alt köşeyi çektim. Sonra bu sağdan bir tane yer belirledim. İğnemi taktım. Baktım son iğnemden sonra 5 santim olmuş. O zaman burada da aynısını yapıyorum. Ölçüyorum. 5 santim olan yere iğnemi işaretliyorum. Ve diğer ipimi de oradan geçirip bağlıyorum.
Bunu yaptığınız zaman sağda solda artık ölçmenize gerek kalmayacak. Çünkü eşit şekilde ayarlamış olduk. Hatta 6 santim yapabilirim. Sağda da solda da biraz esneme payı var. Bunu yaptıkça gözünüz, eliniz alışıyor. Ona göre ayarlıyorsunuz. 6'şer santim oldu bende. Ama sizin eliniz gevşektir, sıkıdır. 4 santim olur, 5 santim olur. Dediğim gibi ilk önce ense kısmını yapacaksınız. Sonra aşağıya doğru ne kadar geriliyor çekeceksiniz. Buradan iğnenizi sabitleyip ilk modeli bu şekilde gerdikten sonra onun hizasından iğnenizi takacaksınız. Ama sağda da solda da eşit aralık olmalı. Benim önce 5 yapmıştım. Baktım ki esneme payı var. 6 santime ayarladım. Şimdi gerdirmemize devam edelim. Bu yaptığımız 4 zincir çekerek kapatmıştık. Oralarda bu ipin hizasında iğnemi batırıyorum. Bunu da yine biraz sağdan biraz soldan devam ettiriyorum. Parça küçük olduğu için daha rahat çalışılıyor. Ama büyük şallarda ve bazı modellerde bu ip hizası da tutmayabiliyor. Yaprakla değişik şekilde gelen modellerde. Onu da göz kararı ölçe ölçe yapıyoruz. Mesela bu büyük bir şal olsaydı şöyle elimle asılarak gerdire gerdire iğnelerimi takacaktım. Ama eşit şekilde olsun diye. Hatta şimdi de öyle yapayım. Böyle asılmamıza gerek yok artık. Hani bandanamızın ebatı belli. Ama eşitliği sağlamak için baştan sona değil de aralardan da tutturuyorum ki sonrasında tekrar düzeltmeme gerek kalmasın. Çünkü asıldığımız yer kendine doğru çekiyor falan. Onu dengelemek için böyle aralardan da takıyorum iğnemi. Benim bu aşağıda kullandığım malzeme de bana Instagram'dan da çok soruluyor. İsmi tatami minderi olarak geçiyor. Bu spor salonlarında falan zemine döşenen minderlerden. Ben Konya'da bir fabrikadan almıştım yıllar önce. Hani şu an hala perakende satışları var mı bilmiyorum. Ama internete girdiğiniz zaman tatami minderi ismiyle bulabilirsiniz. Ama şart değil. Ben ilk zamanlar bu yoktu. Yere minder, bu yatak için olan sünger minderler vardı. Onlarla yapıyordum. Halının üzerine birkaç kat çarşaf serip onunla yapıyordum. Çünkü ıslak oluyor şalımız. Şu an benimki de ıslak. Suda bekletip suyunu aldım. Yani eğer devamlı bu işi yapmıyorsanız, hani satış işi içinde değilseniz bu mindere ihtiyacınız yok. Kanepe kullananlar, kanepenin üzerine, yatağın üzerine gerdirenler de var ama onu tavsiye etmem. Çünkü ıslandığı için içindeki yaylara, metallere zarar verebilir. Böyle küçük bandanalar için strafor kullanabilirsiniz. İğnelerim de hep eğilmiş. Düzünü bulmaya çalışıyorum. Şu ucunu biraz daha çekmek istiyorum ben. Bu şekilde gerdirme işlemimiz. Ben gerdirmeyi yaptıktan sonra bekliyorum. Şallarda bir gün, bazen 2 günde bekliyorum. Ama bandana bir günde hemen kuruyor. Zaten havalar da sıcak. Ama ne kadar gerili kalırsa o kadar iyi oluyor. Gerdirme işleminin sonrasında bir gün geçti, 2 gün geçti. Sonrasında ütüyü nasıl yapacaksınız? Ben iğneleri çözmeden önce üzerine tülbent seriyorum. Benim ütüm aslında buharlı kazanlı bir ütü ama ben öncesinde tülbent serip ütüyü hafif hafif değdirerek
sabitliyorum. Sonrasında tülbenti çekiyorum, buhar veriyorum. Yine iğneler üzerindeyken buhar veriyorum. Güçlü buhar vermeniz lazım. Buhar verdiğimiz zaman zaten sabitlenmiş oluyor. Ama ben işimi riske atmayı sevmeyen, biraz bu konuda dikkatli davrandığım için iğneleri çıkardıktan sonra da tülbent serip tekrar, tülbent önemli. Çünkü eğer yüksek ısıda yaparsanız, ütünüzün derecesi yüksekse ve tülbent sermediğinizde örgülerinizde parlama olur. Ben onu sevmediğim için bir de tülbentle tekrar yapıyorum. Bu iğne izleri kalırsa eğer, daha önce Instagram sayfamda da YouTube'da da bununla ilgili videolar vardı. Buharı ütüyü değdirmeden böyle tutup buhar verdiğinizde iğne izleri kendiliğinden toparlanıyor. O konuda da sıkıntı yaşamazsınız. Gerdirme işlemimiz bu şekildeydi. Umarım faydalı olmuştur. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Eğer bildirimleri açarsanız yeni videolardan da ilk sizin haberiniz olur. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.